karımın ve oğlumun başına bir şey gelmesine asla izin vermem. Hiç korkma. Babam bizi mutlaka bulacak ve kurtaracak. Aliya, lütfen sana bir şey olmasın. Beni buldun. Elbette. Seni her zaman bulur ve kurtarırım. Alya ve Deniz'in kaybolması, Cihan için ayaklarının altındaki zemini anında sarsan bir darbe olur. Şüpheye veya düşünmeye yer yoktur. Tek yapması gereken, telafisi mümkün olmayan bir şey olmadan önce onları en kısa sürede bulmaktır. Bu sırada Alya kilitli bir bodrumda kendine gelir. Yanında korkmuş bir Deniz'i görünce, şaşkınlık yerini hızla endişeye bırakır. Kendi durumuna rağmen, hemen kendini toparlar ve ona odaklanarak onu sakinleştirmeye ve en azından bir güvenlik illüzyonu yaratmaya çalışır. Cihan ise olabildiğince hızlı ve sert bir şekilde hareket eder. Tüm olası seçenekleri kontrol eder ve öncelikle Engin'e dikkat çeker. Çünkü Alya'nın bu yere düşmesinin sebebi odur. Ancak bu yöntem sonuç vermez, yardımcı olabilecek herhangi bir somut bilgi alamaz. Bu durum sadece gerilimi ve zamanın aleyhine işlediği hissini artırır. Kapalı bir alanda, Alya soğukkanlılığını kaybetmez. Kurtarılmayı pasif bir şekilde beklemenin çok tehlikeli olduğunu anlayan Alya sinyal vermek için her fırsatı değerlendirir. Sonunda anı yakalamayı başarır ve sessizce muhafızlardan birinin telefonunu ele geçirir. Açığa çıkma riskini göze alarak Cihan ile iletişime geçer ve ona yerleri hakkında bilgi vermeyi başarır. Kaçırıcılar, onun hareketlerini fark eder ve hata yapma şansı bırakmadan hızla harekete geçerler. Cihan daha olay yerine ulaşmadan Alya ve Deniz başka bir yere götürülür. Bu onun için yeni bir darbe olur, olabildiğince yakındı ama onları tekrar kaybetti. Durumun tekrar çıkmaza girdiği anda, şüpheli görünen ve kaçırıcılarla bağlantılı olabilecek bir araba dikkatini çeker. Tereddüt etmeden takibe başlar. Bu karar doğru çıkar, Alya ve Deniz bu arabanın içindedir. Arabanın içinde gerilim doruk noktasına ulaşır. Alya ikinci bir şansın olmayabileceğini anlar ve tekrar kararlı bir şekilde hareket eder. Kaçırıcıların dikkati dağıldığı anı fırsat bilerek, içlerinden birine sert bir saldırı düzenler ve kısa süreli bir kargaşa yaratır. Bu Deniz'in kurtulması ve kaçması için yeterlidir. Zaten onlara yetişmekte olan Cihan'a doğru koşar ve bu an tüm durumun ilk gerçek dönüm noktası olur. Ancak Alya'nın bu fırsatı değerlendirecek zamanı olmaz. Kaçırıcılar hızla kontrolü yeniden ele geçirir ve Alya kendini tekrar onların elinde bulur. Cihan oğlunu görünce hemen onu alır ve vakit kaybetmeden güvenli bir yere götürmesini söyler. Çünkü artık en önemli şeyin çocuğa yönelik yeni bir tehdidi önlemek olduğunu anlar. Kendisi de durmaz ve takibe devam eder. Onun için durum henüz bitmemiştir, çünkü Alya hala tehlikededir. Şimdi hedefi daha da net ve zorlu hale gelir. Bu takibe son vermek ve hayatını mahvetmeye çalışanlara hiçbir şans bırakmadan geri dönmek. Yoğun bir aramanın ardından Cihan, izi bulmayı ve Alya'nın tutulduğu yere ulaşmayı başarır. Onu bulduğunda ilk dikkatini çeken şey hareketsizliğidir. Bilinci kapalıdır ve bu görüntü anında en kötü düşünceleri uyandırır. Bir an için içindeki her şey korkuyla kasılır, çünkü geç kalmış olabileceğinden korkar. Ancak nefes aldığını fark ettiğinde bu gerginlik yerini keskin bir rahatlamaya bırakır. Hayatta olduğunun farkına varması, ona hızlı ve net bir şekilde hareket etme yeteneğini geri kazandırır. Bir saniye bile kaybetmeden, onu kucağına alır ve arkasına bakmadan veya durmadan odadan dışarı taşır. Onun için artık tek bir hedef vardır, onu mümkün olan en kısa sürede tehlikeden uzaklaştırmak. Alya yavaş yavaş bilincini geri kazanırken, ilk tepkisi kendi durumuyla değil, Deniz ile ilgilidir. Çocuğa duyduğu endişe, en büyük kaygısı haline gelir. Cihan hemen çocuğun iyi ve güvende olduğunu açıkça belirtir ve bu da en azından kısmen sakinleşmesini sağlar. Bundan sonra hiçbir riske girmeden, yaşadıklarından sonra görünüşün her zaman gerçek durumu yansıtmadığını anlayarak onu hemen hastaneye götürür.
Orada Alya gizli yaralanma veya komplikasyon olmadığından emin olmak için doktorların gözetimi altında bırakılır. Geceyi hastanede geçirir ve yaşadığı stres ve fiziksel yorgunluktan yavaş yavaş kurtulur. Cihan bu süre boyunca yanından ayrılmaz. Sanki orada olamadığı anın telafisini yapmaya çalışıyormuş gibi durumu kontrol altında tutar. Sabahleyin durumunun stabil olduğundan emin olduktan sonra, alışılmış düzeni değiştirmeye karar verir. Daireye dönmek artık ona güvenli bir seçenek gibi görünmediği için Alya'yı malikaneye götürür. Bu karar, sadece durumu kontrol etme arzusundan değil, aynı zamanda daha önce yaşananların tekrarlanmasından duyduğu korkudan da kaynaklanmaktadır. Yaşadıklarından sonra, daha önce gerginliğe neden olan bir yere dönmek anlamına gelse bile, onu yalnız bırakmaya artık hazır değildir. Onun için artık en önemli şey Alya'nın güvenliğidir ve böyle bir tehdidin tekrar yaşanmasını önlemek için her şeyi yapar. Bu hikaye Cihan ve Alya için bir dönüm noktası olur, çünkü yaşadıkları kaçırılma olayı sadece hayatlarının dış koşullarını değil, ilişkilerinin özünü de değiştirir. Olaylar onları çevreleyen tehlikenin uzak veya geçici bir şey olduğu yanılsamasını nihayetinde yok eder. Tehdit çok gerçek ve kişisel hale gelir ve en değerli şeye, Alya ve Deniz'in hayatlarına dokunur. Bu yüzden durum başka bir boyuta taşınıyor. Artık sadece duygular veya içsel çatışmalarla ilgili değil. Birlikte olma ve sürekli korku içinde yaşama fırsatı için verilen bir mücadele haline geliyor. Cihan için bu olaylar, Alya ve Deniz'in onun için ne kadar önemli olduğunun nihai farkındalığı oluyor. Daha önce kararları bazen dış koşullar, ailesine karşı sorumluluk veya karmaşık stratejik hesaplamalarla sınırlı olsa da, şimdi bunların hepsi arka plana çekiliyor. Tehlike anlarında tereddüt etmeden hareket ediyor ve her adımı, onların uzun zamandır hayatının merkezinde yer aldığını kanıtlıyor. Onlar için verdiği mücadele artık sadece bir görev veya geçmişteki hataları düzeltme girişimi değil, ailesi olarak gördüğü kişileri koruma konusunda derin bir içsel ihtiyaç. Alya için de bu olay, içsel bir dönüşüm noktası oluyor. Korku ve çaresizliğe rağmen, hareket etme, aklı başında düşünme ve sonuna kadar savaşma yeteneğini kaybetmiyor. Kaçırılma sırasındaki davranışı, sadece karakter gücünü değil, Deniz'e karşı mutlak özveriyi de gösteriyor. Aynı zamanda kurtarma operasyonundan sonra Cihan ile arasında yeni bir güven düzeyi oluşur. Sonuç olarak kaçırma olayı bir değişim katalizörü haline gelir. Sonunda karakterlerin gerçek duygularını ortaya çıkarır, kendi bağlılıklarını gizlemeyi bırakmalarını sağlar ve öncelikleri net bir şekilde belirler. Cihan artık yarım yamalak kararlar veremez ve Alya kendisi ve Deniz için her şeyi riske atmaya hazır birinin yanında olduğunu teyit eder.